Günaydın arkadaşlar. Evet. Şimdi aslında bir işe geliş videosu çektim arkadaşlar. Şu an işe geldim. Bugün bir pazartesi günü. Genel olarak işe geldiğimde ilk neler yaptığımı söylemek istiyorum. Çok erken geliyoruz işe. Ve işte işin başlangıç saatinden yaklaşık yarım saat önce geliyorum. Ben genelde evde sabah kalkıyorum, işte duşumu alıyorum, hazırlanıp çıkıyorum. Ama makyaj falan yok gördüğünüz gibi. Buraya geldiğim zaman da şöyle kısa bir hızlıca makyajımı tamamlayacağım. Daha sonrasında güne başlayacağım arkadaşlar. Bir kısmını da göstereyim. Şu an iş yerinde kimse yok, ofiste kimse yok daha doğrusu. Hep ben yalnız oluyorum bu saatte. O yüzden genelde buraya gelip burada hızlıca hemen makyajımı tamamlıyorum. Eğer birileri gelirse de banyoya geçiyorum. Orada hızlıca tamamlıyorum. Zaten çok yoğun bir makyaj bir şey yapmadığım için de işim çok kolay. Hafif bir kalem çekeceğim. Rimlim var. Daha sonra eğer istersen böyle hafif bir parlatıcı ruj diyebiliriz. Öyle bir şey kullanıyorum. Ve bir kaş farı dediğimiz şey. Ya da ne deniyor buna tam olarak bilmiyorum açıkçası. Galiba yani aklıma gelmiyor şu an. Ama far şeklinde kullandığımız şu kaşa biraz renklendirip taradığımız bir şey. Son zamanlarda hep saçımı bu şekilde kullanıyorum. Kolay oluyor benim için. Ve pratik oluyor. Bir tane daha yanımız olacaktı şurada. Bunu açalım. Ortamı da düşüreyim. Hızlıca yapıyorum. Ama da tabii ben lenssiz hiçbir şey göremiyorum. O yüzden öncelikle lensimi takmam lazım. Zaten 10 dakikada hemen bitireceğim. Yaklaşık 10 dakikada bir şey sürecek. Bugün akşam spora gidemeyeceğim. Çünkü biraz geç çıktım evden. Pek onunla uğraşacak, malzemeleri toparlayıp alacak zamanım olmadı. Makyaj yapmayı aslında seviyorum. Özellikle üniversitedeyken yapardım. Ama ben hiçbir zaman sadece fondöten kullanmazdım. Allık sürerdim hafif bir. Gözüme yine genelde bir kalem kullanıyorum. Ondan sonra bir rimel sürüyorum. Ama bazen makyaj yapardım. Özellikle bir süre sürekli yapıyordum böyle. Çok bayılıyordum böyle farlarla uğraşmaya. Ama çok zaman alıyor tabii. Sabahları da öyle bir zamanım yok. Özellikle işe erken geldiğimiz için. O yüzden artık onlarla uğraşmıyorum. Daha pratik bir şeyler, yani pratik olsun istiyorum. Sadece bakımlı görünelim. Şöyle biraz daha aydınlık görünelim. Yeterli açıkçası. Yani makyaj çok fazla zamanımı aldı mı olmuyor açıkçası. Evet arkadaşlar, kullandığım kalem de şu Avon True Color serisinden Glimmerstic Diamond Eyeliner olarak geçiyor. Ben mavi Twilight Sparkle olanını kullanıyorum. Yani böyle küçük pırıltılı olan hafif renkli kalemlerini kullanıyorum. Genelde düz siyah kullanmak yerine bunları kullanıyorum. Hemen bir tane rimelimizi sürelim. Sadece üstüne çektim, altına hiçbir şey çekmedim. Arkadaşlar şöyle bir tişört aldım kendime, diz tişörtlerden. Şimdi çok moda böyle diz tişörtler. Gerçekten de bayıldım. Şöyle pantolon üstünde de çok şık durduğunu düşünüyorum.
Bayıldım yani gerçekten şu tarza da. Şimdi bu sene daha vücuda oturan modeller çok moda olmaya başladı. Basit, böyle düz sade renkler yine çok moda. Eğer istiyorsanız, bence modayı takip ediyorsanız eğer, böyle bir tişört hem siyah hem beyaz kesinlikle alın. Her şeyin üstüne gidiyor. Hem klasik giysilerde hem spor giysilerde çok güzel oluyor. Bakın ben böyle bir kotun üstüne giydim. Ben şunun üstüne bile çok beğendim gerçekten. Güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kolyeyle. Bu sene çok göreceğiniz şey bu giyim tarzı. Ayrıca choker kolyelerde bunlar da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Daha çok rahat edebileceğim şeyler giymeye çalışıyorum. Öyle olması lazım. Biz hareketliyiz çünkü daha böyle hareketli bir işimiz var. O yüzden genelde rahat giyebileceğimiz şeyler tercih etmeye çalışıyorum ben de. Evet, şimdi sıradaki işimiz bir çay ya da kahve alıp işimize başlamak olacak arkadaşlar. Şimdi bir çayımı ya da kahvemi alayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şöyle bir çay aldım kendime. Mütevazi bardağımdan da bir su aldım. Görüyor musunuz? Bu bardağı aslında ben tesadüfen seçtim. Seçtiğim gibi de mütevazi çıktı. Bence bana çok uyumlu. Biraz fazla mütevazi olduğumu düşünüyorum açıkçası. Bilgisayarımızı da açalım. Bu arada yarım saatimiz de geçti. Aslında bugün hoş bir gün sayılır. O yüzden açıkçası rahatım şu an öğleye kadar. Öğlen bir sınavımız var. Ama onun dışında şu an rahatım. Sadece yapmam gereken işlerimi yapacağım sessizce, sakince. Bana erken çıktığım için açıkçası bir kahvaltı yapamıyorum. Ama son zamanlarda hep bir muz bir şey getirmeye çalışıyorum ki böyle biraz karnımı doyurmuş olayım. Sürekli simit de almak istemiyorum. Böyle hamur işi gerçekten kilo vermemi engelliyor. Biraz kilo vermek istediğim için de onları yememeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden şimdi son zamanlarda muz getiriyorum ama genel olarak sabahları hep doluyuz, yoğunuz. O yüzden genelde geliyorum, böyle bir hazırlanıyorum. Ondan sonra genelde işimize başlamış oluyoruz. Koşturuyorum, öğlen yemek yiyorum ama dediğim gibi bu aralar biraz daha nispeten rahat sayılırız. O yüzden genelde sabah böyle getiriyorum yanımda bir şey ve burada hemen tüketmeye çalışıyorum. Sonra çayımı içiyorum gibi. Şimdi bir şeyler okumam gerekiyor, onları okuyacağım. Bazı yapmam gereken işler var, onları halledeceğim arkadaşlar. Daha sonra günümüze devam edeceğiz. Çalışma yaşamında sabahları işe geldiğinizde yapacağınız ilk şey maillerinizi kontrol etmek arkadaşlar genel olarak. Ben de şimdi bir maillere bakacağım ve bugün içerisinde başka ne işlerim olduğunu şöyle bir göz gezdireceğim arkadaşlar, bakalım. Sayfası açılıyor ve hep korkunç haberler. Gözüme de çarpmadan olmuyor gerçekten. Sayfayı açtım gibi şöyle bir haberleri de gözüm gidiyor. Ama o zaman kaçınmaya çalışıyorum. Bunlara bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok moral bozucu. Yani ülkede çok güzel şeyler olmuyor. Genelde en azından şu an çalıştığım iş yeri için düzenim bu şekilde. Eve gittikten sonra kendime hemen yiyecek bir şeyler hazırlarım ve daha sonrasında oturup bir haber turu yapıyorum arkadaşlar. Yani genelde bir şeyler yerken hemen haberleri tarıyorum. Veya izlediğim belli gazetecilerin YouTube sayfaları var. Oradan takip etmeye çalışıyorum gündemi. Zaten gün içerisinde dediğim gibi bu haber sayfası sürekli açık olduğu için herhangi bir boşlukta şöyle bir göz gezdiriyorum. Çok detaylara inmeden iş yerindeyken bunlara da bakıyorum şöyle.
Evet. Aslında çıkış saatine yaklaştık ama ben bir çay bir şey alayım dedim derken Mardin'den getirdiğim dibek kahvesi vardı. Dibek kahvesi yaptım kendime şimdi. Şöyle leziz bir dibek kahvesi. Eğer dibek kahvesini böyle taze taze alırsanız veya iyi saklayıp taze kalmasını sağlarsanız gerçekten çok lezzetli bir kahve. Ben seviyorum böyle hafif kahveleri, çok sert olmayan kahveleri. Öyle birkaç tane okumam kaldı. Onları da bitirip sonra çıkacağım. Bugünkü mesaimizi böylece bitireceğiz. Evet, bugünlük işimiz bitti. Şimdi evimize gideceğiz arkadaşlar. Bugünlük çalışmamız sona erdi. Bugün böyle biraz okumayla geçti. Şimdi hazırlanıp çıkalım. Evet arkadaşlar, çok yoruldum gerçekten. Niye çok yoruldum? Çünkü işten çıktım. Sonra burada spora gittim. Şimdi spordan çıktım. Saat 9:30. Acıktım, eve geldim. Yani biraz acıktım. Ben kendimi aç bırakıp da uyuyacak biri değilim maalesef. Bir boğa burcu olarak. Herhalde boğa burcuyla alakalı bir şey. Çünkü boğa burçları her zaman yemeğe düşkünlerdir. Aç kalamazlar gibi bir şey söylenir. Her neyse, şimdi çok ağır olmayan bir şeyler yapmak istiyorum ve hızlı hazırlamak istiyorum. Çayımı koydum, çayım ısınıyor şu an, birazdan demlerim. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Size yapacağım şeyi göstermek istiyorum. Sizinle de bu tarifi paylaşmak istiyorum. Çünkü değişik bir tarif olacağını düşünüyorum. Pek kimse bilmez bu tarifi. Bir yumurta tarifi, ama nasıl bir yumurta acaba? Şimdi hem de spordan sonra protein olsun diye açıkçası şimdi hiç uğraşamayacağım. Biraz uzun sürer et pişirmesi. Ben de o yüzden hemen hızlıca bir yumurta yapacağım. Zaten hafif bir şeyler yiyeceğim. Hafif ve yararlı bir yiyecek olacak bu. Bakalım, ayrıca spordan sonra yenebilir bir şey ve hafif, çok ağır bir şey değil. Ve protein ihtiyacınızı da giderebilecek bir şey. O yüzden ben de bunu yapacağım arkadaşlar. Sizinle de bunu paylaşacağım. Köyde biz bunu yerdik, yapardık. Aslında köyden gelen bir alışkanlık diye hatırlıyorum. Çünkü ben küçükken yediğimizi hatırlıyorum. Şimdi ara çok nadir de olsa aklıma geliyor ve yapıyorum. Şimdi aklıma geldi. Ben de onu yapacağım. Sizinle de tarifini paylaşmak istiyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bakalım beğenecek misiniz? Fikriniz ne olacak? Diye merak ediyorum gerçekten. Belki bilenleriniz de vardır. Ki muhtemelen vardır. İç Anadolu bölgesi muhtemelen yapıyordur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz soğanlı yumurta yapılıyor. Çok çeşitli yumurta pişirme yöntemleri uygulanıyor. Bir kere de bunu deneyin bakalım. Bir de bunu görün bakalım istiyorum. O yüzden şimdi üstümü değiştireyim ve tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle bir sarımsak koymamız lazım. Bu arada kocaman bir sarımsak almıştım. Hepsi çürümüş. Hepsini çürütmüşüm maalesef. Buzdolabına koydum, baktım çürüyor gibi oldular. Ama buzdolabı da işe yaramamış. Tersine iyice ıslanmış, çürümüş. Ben de sık sık yemek yapmadığım için de farkına bile varmamışım. Şöyle doğrayacağım birkaç tane. Tuhaf bir sarımsak ya. Bu sarımsak çeşidi ne diye geçiyor bilmiyorum ama farklı bir sarımsak ya. Böyle sarımsak soyuyorsunuz sanki tavuk gibi. İçinde başka bir sarımsak çıkıyor. Böyle bir tuhaf bir şey. Bu çabuk ıslanıyor. Böyle kuru durmuyor bir türlü. Çabuk bozuluyor bu. Daha önce de almıştım bunu. Artık bunun şeyi neyse. Şöyle bir şey koydum. Şöyle üzerine tuz ekleyeceğim. Neyse, çok da tuz yapmayalım. Tuzumu da ekledim. Şimdi bunu
Dövelim şöyle. İyice ezelim. Bir şeylerin böyle ziyan olması da beni sinirlendiren bir şey ya. Hiç sevmiyorum böyle. Özellikle yiyecek nimetin böyle bozulması, bir şey olması. Arkadaşlar şöyle bir tabak, yemek tabağına koyacağım. Niye? Çünkü yayvan olsun istiyorum. O yüzden sarımsağımı böyle koyuyorum. Çok basit bir tarif ama gerçekten lezzetli bir tarif. Yani denerseniz eğer bayılacağınızı eminim. Böyle zamanlarda oluyor. Yemekten sonra falan. Samsam koyalım arkadaşlar. Samsağın üzerine yoğurt ekleyeceğim. Ve bunu biraz çırpacağım. Şöyle yoğurdum da almıştım, bir süre oldu. Bozulmadan yiyelim. Sadece bir yumurta koyacağım için. Yani artık bu kısmı miktarı bilmiyorum. Ben yoğurdu bol sevdiğim için bol koyuyorum ama sanırım bu kadar yeter. Yani bir kase gibi. Sanırım 3-4 kaşık koydum. 4 kaşık ya da bilmiyorum. Siz bakarsınız, ben saymayı unuttum çünkü. Sanırım 5 kaşık gibi bir şey oldu. Böyle çırpıyorum. Aynen mantı yoğurdu gibi. İyice sarımsaklansın şöyle. Tuzlu, sarımsağı, yoğurt ekledim. Ve bu şekilde. Unuttum. Düzeltmeyince sulanıyor. Bazıları suyun böyle çıkmasını istiyor ama bazıları da suyun olmamasını, yani yoğurdun suyunu bırakmamasını istiyor. Temiz bir kaşıkla düzelttim. Eğer sulanmasını istemiyorsanız yoğurdunuzun bu yöntemi her zaman deneyebilirsiniz. Şimdi bu yoğurdun üzerine bir yumurta tavada pişireceğim. Şöyle göstereyim hatta. Yoğurdun üzerine bir yumurta tavada pişirip üzerine koyacağım. Göreceksiniz birazdan. Tavada yağda pişireceğim sade. Birazcık tuz ekleyip pişireceğim sadece. Evet, yumurtamızı da pişirdik. Sadece bir yumurta kullanacağım. Zaten az miktarda yapacağım. Bana yeterli. Şimdi bunu yoğurdumuzun üzerine koyacağız. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve tadına doyamayacağınız bir yiyecek oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyin kesinlikle. Hadi biz de tadına bakalım şimdi. Evet, ben şimdi buradan tadına bakmak istiyorum. Sizin için götüreceğim. Çayla beraber yiyeceğim. Ekmek bana yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben ekmek bulamadım. Ekmek bulamıyorsanız simit tüketebilirsiniz. Biliyorsunuz ünlü bir düşünürümüz demiştik, ekmek bulamıyorsak eğer, ekonomimiz kötüyse simit yiyin demişti. Biz de dinleyelim kendisini. Şöyle yumurtasından almaya çalışıyorum ama beceremedim pek. Ekmekle yemeyi. Pardon, simitle yemeyi. Peki şöyle. Çocukluğumuzun efsane yemeği. Ben pek simitle beceremedim yani. Bir çatal alabiliriz sanırım. Sarımsaklı yoğurda bayılırım. Evet, şöyle de diyebiliriz. Kendinize geliyorsunuz ama ya. Gerçekten efsane oluyor, kesinlikle deneyin. Bu tarifi başka yerde de bulamazsınız. Ben görmedim hiç bu tarifi paylaşan. Çocukluğumuzda yediğimiz bir şeydi bu. Sizinle de aklıma gelmişken paylaşayım dedim. Leziz oluyor arkadaşlar ya. Sarımsak zaten çok yararlı bir şey. Her şeyin fazlası zarar tabii de. 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum, deneyin arkadaşlar. Yanına çay da çok lezzetli oluyor. Benim şimdi çayım da hazır. Odaya gidip yemeğime devam edeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Basit ve yararlı bir tarif. Gerçekten sağlıklı bir tarif. Spordan sonra da şimdi ne yapayım diye düşününce en güzeli aklıma bu geldi. Sürekli salata tüketiyorum. Hem farklı yemek lazım. Yani sürekli aynı şeyleri yememek lazım. Ben de o yüzden bugün böyle bir şey. Böyle bir efsaneyi denemiş oldum. Umarım
Beğenirsiniz. Umarım denersiniz arkadaşlar. O zaman görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni tariflerde umarım görüşeceğiz tekrar.